Merhaba, bugün size ayçiçeği motifli hırka anlatımı yapacağım. Burada gördüğünüz gibi iki farklı ayçiçeği motif var. Buradaki motifle ben bu hırkayı yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım nasıl yapıldığını. Ben bu hırkada da motiflerimi hazırladım ve kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Normalde bu hırkayı anlatacaktım ama kaydırma yöntemiyle hem Söğüt hırkayı hem de Afrika menekşesi hırkayı anlattım. Yeni başlayanlar için başka bir teknikle birleştirme göstermek istiyorum. O yüzden motifimi değiştirdim. Yine ayçiçeği motifi ama bu sefer böyle üçlü gruplar oluşturarak farklı bir motif yaptım. Siz buradaki motifle yapmak istiyorsanız hırkanızı motiflerinizi hazırlarsınız. Özellikle Söğüt hırkayı zaten açık bir renkle yaptım. Oradaki kaydırma yöntemiyle birleştirmeye bakarsınız ve hırkanızı oluşturabilirsiniz. Lastik kısmı, kolları, her şeyi aynı. Bu motifin ölçüsü 10 santim, 9,5-10 santim kadar oluyor. Motif büyütmesinde bir sıra daha trabzan geçerek yapabilirsiniz. Afrika menekşesi motifli hırkada da motifim küçük olduğu için kollarını 4 çalışmıştım. Oraya bakarak birebir aynısını yapabilirsiniz. Teknik olarak hiçbir değişen bir şey yok. Yine lastik kısımlarını, kol kısımlarını, daraltma kısımlarını aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada da yine önceden paylaştığım bir şablon var. Yine bu hırkadaki gibi arkası 5 motifli. Ben şimdilik boyunu 4 motifli yaptım. Buradaki şablonda boyu 5 motif. Pantolonun arkasını kapatacak kadar yeterli oluyor. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İstediğiniz kare bir motifle bu şablona uyarak hırkanızı yapabilirsiniz. Ben hırkaları şablon olarak da paylaşıyorum. Yine bu yapacağımız hırkada da buradaki gibi birleştirme yöntemini kullanacağız. İp koparmadan birleştireceğiz. 5 sıra ördüm. Yine aşağıdaki gibi burada hanım dilendi beyefendi modeli kullanmıştım. Burada ayçiçeği motif kullandık. Bu motifin yapımını da hazırlayıp paylaşmıştım zaten. YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. İp koparmadan birleştirmeye sırttan, arka parçadan başlıyorum. Hırkamızın arkası 5 motifli olacak. Boyu 4 olacak. Siz boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bilek boyuna kadar da uzatabilirsiniz. Farklı bir birleştirme tekniği göstermek istedim. İstediğiniz örgülerde sonrasında kullanabileceksiniz. Berede yapacaksınız, atkıda yapacaksınız, hırkada, yelekte, büstiyerde her şeyi yapabileceksiniz bu teknikle. Motiflerin ölçüsü 12 santim. Yapımını zaten detaylı şekilde anlatmıştım. Oraya bakarsınız. Bedeninize göre kaç tane motif gidecekse, siz boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar motifinizi öreceksiniz ve hazırlamaya başlayacaksınız. Birleştirmeye başlayacaksınız. Hırkanın parçalarını oluşturmaya başlıyoruz ve sırttan, arka parçadan ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. İpleri tekrar etmek istiyorum. Alize Cotton Gold ipler kullandım. 26 numara, 690 numara, 216 numara ve 67 numara. 3,5 milimde tığ kullandım. Yine 3,5 milimde ve 67 numarayla ip koparmadan birleştirmeye başlıyorum. Birleştirmeye etekteki ilk motiften başlıyorum. Motiflerimi alıyorum önce. Bu arada motifleri hazırladım. Hepsinin iplerini düzgün şekilde gizledim. Tığa ilmek yaparak başlıyorum. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İpi iki parmağınız arasında tutuyorsunuz. Siz örmeye devam ettikçe ipiniz arkadan geliyor. İstediğiniz şekilde, rahat ettiğiniz şekilde örebilirsiniz. Sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. Sihirli halka yapar gibi döndürdüm. Daha küçük bir halka yaptım. Tığımla giriyorum. İpimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Öncelikle. Tığın başına doluyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bu köşeden girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte buradaki ipi araya alıyorum gizleyebilmek için ve ikisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım, aynı yere geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Normalde köşelerde gördüğünüz gibi 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ama
Burada sadece 3 tane ikili trabzanla başlıyorum. En son parçanın bitiminde, sırt parçasının bitiminde burayı tamamlayacağız. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Arada zincir çekmiyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir yok. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar aşağıdaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Motif yaparken anlatmıştım zaten. Burayı yeni başlayanlar için ilk motifi yavaş yavaş anlatıyorum. Köşeye kadar 3 tane ikili trabzan yaparak geldik boşluklara. Köşeye geldim. Buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum. Videoyu oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Tığın başına doluyorum. Arada zincir yok. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sırasıyla tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu motifimizde sadece 3 kenar örüyoruz. 1, 2 ve 3. 2 kenarı ördük. Şimdi 3. kenarı da örüyoruz. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye kadar yine üçlü trabzanlarla geldik. Yine burada olduğu gibi bir tane üçlü grup yapıyoruz. Aşağıda ve yukarıda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. En son parçamız bittiğinde o kenarı dolanacağız. İstediğimiz bir köşeden 3 tane ikili trabzan yaparak başladık. Devam ettik. 2 köşeyi tam şekilde yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Üçüncü kenarda da köşede sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi parçamız bittiğinde burayı tamamlayacağız. Şimdi bir üst sıraya ikinci motifimize geçiyoruz. Bir tane motifi aldım. Bu şekilde 2 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden düz yüzünden alıyorum. Köşeye girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Motifin köşesine geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada artık karşılıklı birleştirmeye başlıyoruz. Birleştirme yaparken üçlü grupların arasını kullanıyorum. Gördüğünüz gibi boşlukları kullanıyorum. 2 tane zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa giriyorum. Üçlü grupların arasındaki boşluğa girdim. İpi aldım. Bir tane zincir çektim. Böylece
karşılıklı üçlü gruplar denk gelmiş olacak. Buraları böyle detaylı anlatıyorum. Zaten üst sıralarda mantığı oturmuş olacak. Hızlıca ilerleyeceğiz. Bir zincir çektim. Dediğim gibi buradaki boşlukları kullanıyoruz. Bir sonraki boşluğa geldim, köşeden sonraki. Buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir sonraki boşluğa geldim. İpimi aldım ve bir zincir çektim. Burada biz üç kenarı örerek bu motifi alt sıraya çıkarmış olduk. Buradaki amacımız da hem birleştirmek hem de bu 5 sıralı motifi alt sıraya çıkarmak. Buradaki motifte, alt sıralı olan motifte kaydırıp zincir çekiyoruz. 5 sıralı motifte de 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sağ elimdekine kaydırıp bir zincir çekiyorum. Sol elimdekine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hep aradaki boşlukları kullanıyoruz. Sağ elimdekine kaydırdım, bir zincir çektim. Sol elimdeki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya geldim, boşluğa ipimi aldım, bir zincir çektim. Sol elimdeki boşluğa geldim, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya aldım, kaydırıp zincir çektim. Buraya geldim, 3 tane ikili trabzan yaptım. Hem motifleri birleştiriyorum hem de sıra sayılarını eşitlemiş oluyorum. Bir zincir çektim. Buradaki motife 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki boşluğa geldim, köşeden önceki bir zincir çektim. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi birleştirme ile beraber üçlü gruplar karşılıklı denk gelmiş oldu. Köşeye geldim, 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki köşeye bağlantısını yapacağım şimdi. Araya bir zincir çektim. Motifin köşesine geldim ve ipi kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, köşeye kaydırdım. Yine bir zincir çektim ve aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Yani köşeyi tamamlamış oldum. Burada köşelerde 2 zincirimiz var. Buradaki bir zincirle ve buradaki bir zincirle o 2 zincirde tamamlamış olduk. Motif birleşiminde bu kenarı örmüyoruz. Birleştirmemi yaptım artık. Aşağıdaki motifle işim bitti. Buradan itibaren normal şekilde örmeye devam ediyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan, köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan. Buraya kadar geliyorum. Köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki kenarı normal şekilde örerek devam ediyorum. Köşeye geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarda, aşağıda ve yukarıda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane motifi birbirine ekledik. Bu aşamadan sonra boyunu istediğiniz kadar örün. 10 tane de örseniz, 100 tane de örseniz boyuna birleştirme değişmeyecek. Yine 2 zincir çekeceğim ve karşıya bağlantısını yapacağım. Karşılıklı grupları denk getireceğim. Yeni başlıyorsanız kafanız karışmasın. Çok kolay şekilde mantığı oturduktan sonra hızlı şekilde örebileceksiniz. Benim hırkamın boyu 4 sıralı olacak. O yüzden 4 tane motifi üst üste birleştireceğim. Siz istediğiniz sıra kadar motifi yapabilirsiniz. Köşede 2 zincir çektim. Buradaki motifte istediğim bir köşeden giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3 tane
ikili trabzan yapıyorum. Bir üst motife bağlantımı yaptım. Aşağıdaki motifte kaydırıp zincir çekiyorum. Sol elimdeki motifte boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpi aldım. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ipi aldım, kaydırdım. Bir zincir çektim. Burada 3 tane ikili trabzan yaptım. Aşağıdaki motifte zincir çektim. Sol elimdeki motifte 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, diğer motife kaydır. Kaydırmadan sonra bir zincir çek ve köşeye 3 tane ikili trabzan yap. İkinci ve üçüncü motifte de iki kenarı birbirine ekledik. Yine bu kenarı ve bu kenarı örüyorum. Buradaki köşede sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki motifi birleştirdikten sonra bu kenarı ördüm. Köşede 3 ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde köşeye kadar devam ettim. Üçlü grupların boşlukları yaptım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden girdim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki motife kaydırıp bir zincir çekiyorum. Sol elimdeki motifin boşluğuna geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki boşluğa kaydır, zincir çek. Yukarıdaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Aynı şekilde köşeye kadar geliyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, aşağıdaki motifin köşesine kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu aşamada ben 4. motifte boy uzatma işini bitiriyorum. Çünkü benim hırkam 4 motifli olacak boyu. Normalde 3 tane kenarı örüyorduk. Motifimiz bittiği anda, yani boyu bittiği anda sadece 2 kenarı örüyoruz. 3 kenarı değil, 2 kenarı örüyoruz. Şimdi ördükçe mantığı anlaşılacak. Ben nasıl devam edeceğinizi de söyleyeceğim. Bu kenarı da örüyorum. Köşeye geldim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci motif, ikinci motif, üçüncü motif ve dördüncü motif. Eğer ben boyunu daha yüksek yapmak isteseydim, daha çok motifle yapmak isteseydim, yine bu üçüncü kenarında örecektim ve
2 zincir çekip bir üst motife geçecektim. Boyunu istediğiniz sıra sayısı kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi bilek boyuna kadar bile yapabilirsiniz. Ama ben bu noktada artık yan tarafa doğru, motifin enine doğru ikinci sırayı birleştirmeye geçeceğim. 2 tane kenarı ördüm. Yanına artık motif ekleyeceğim. Enine birleştirmeye başlıyorum. Arada 2 zincir çektim. Yine istediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı işlem aslında. Yine buraya geleceğim. Kaydırıp zincir çekeceğim. Buraya geleceğim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Kaydırma tekniğinde, birleştirme tekniğinde değişen hiçbir şey yok. Daha kolay örebilmek için en son ördüğüm motifi en alta getirdim böyle. 3 tane ikili trabzan yaptım. Buraya geldim. İpimi kaydırdım ve bir zincir çektim. Sol elimdeki motifin boşluğuna 3 tane ikili trabzan yaptım. Buraya geldim. Kaydırıp zincir çektim. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada benim kaydıracağım yer, birleştireceğim yer iki köşenin ortası. Burada 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çekip köşeyi kaydırmıştım. Tam buranın ortasına kaydırıyorum. Birleştirme yapıyorum. 3 ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Buradaki kaydırma yerime, birleştirme yerime ipimi kaydırıyorum. Arada yine bir zincir çektim. Buradan yukarı doğru birleştirmeye başladık. Sonra buradaki iki kenarı ördük. Bir tane motifi yan şekilde birleştirdik. Aşağıya doğru inerken motifleri sadece yan şekilde birleştiriyoruz. Yani bu aralar boş kalacak. Sonrasında oraları yukarı doğru giderken birleştireceğiz. Aynı şekilde motifleri enine doğru birleştirmeye devam ediyoruz. Birleştirme yerine kaydırdım, bir zincir çektim, tığın başına doladım, köşeye geldim, herhangi bir köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdaki motife kaydırıp zincir çektim. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşeye kadar sağdakine kaydırıp zincir çekiyoruz. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birleştirme yerine kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki iki motifin birleştirme yerine kaydırma yaptığım yere yine kaydırmayla motifi birleştiriyorum. Bir zincirle sabitledim. Yine aynı şekilde motifi aldım. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kaydırıp zincir çektim. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ilk iki motifi boydan birleştirirken demiştim sonralarını aynı şekilde yapacaksınız diye. Burada da enine bir tane motifi yerleştirdim, birleştirdim. Gördüğünüz gibi diğer motifler de aynı şekilde devam ediyor. Kafanız karışmasın.
Birleştirme aynı şeyin tekrarı aslında. Birleştirme yerine kadar 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum sol motife. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Diğer motifin köşesine kaydırdım. Yine bir zincir çektim ve köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaptım. Birleştirmenin aslında 3 aşaması var en başta. Yukarı doğru motif birleştirme, ene doğru, yana doğru motif birleştirme ve yukarı doğru bu motifleri birleştirme. En başta bu kadar. Bundan sonra yanına doğru ekleme ve boşluk kapatma yukarı doğru. Sonrasında başka değişen hiçbir şey yok. Sadece en başta başlarken 3 tane işte yukarı çıkma, yana ekleme ve yukarı doğru birleştirme. Biz şimdi 3. aşamadayız. Ok işaretiyle gösterdiğim yerde karşıya kaydırmayı unutmuşum. Videoyu düzenlerken fark ettim. Ön parçalar geçmeden orayı nasıl düzelttiğimi size göstereceğim. Sürekli aynı şeyleri söylüyor olabilirim. Dediğim gibi biliyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Benim amacım yeni başlayanlar sürekli videoyu geri sararak izlemesinler. Mantığını bir parçada, bir videoda oturtabilsinler. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burada 3 tane kenarı örüyorduk. Burada da 3 tane kenarı örüyorum. Buraya gelene kadar değişen hiçbir şey yok. Boşluklara 3 tane ikili trabzan, köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ve buraya kadar geliyorum. Üç kenarı öreyim. Ondan sonra birleştirme yerinde anlatmaya devam edeceğim. 1, 2 ve 3 kenarı ördüm. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Kaydırma yerimiz bizim köşelerdeki birleştirme noktamız. Gördüğünüz gibi. Köşelerdeki birleştirme noktalarına kaydırıyoruz. 3 trabzandan sonra araya bir zincir çektim ve birleştirme yerine kaydırıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Şimdi köşeyi tamamlıyoruz. Birleştirme yerine kaydırdık, bir zincir çektik ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşemizi tamamlamış olduk. Yine aşağıdaki motife kaydırıp zincir çektim. Sol elimdeki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birleştirme yerine kaydırdım, bir zincir çektim, köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonra karşılıklı grupları denk getirerek birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Köşeye geldim ve kaydırdım. Yine bir tane zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine burada ilk motifte yaptığım gibi buraya kadar birleştirme noktasına kadar örüyorum. Birleştirme noktasında köşeye 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki birleştirme yerine, köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Bir zincir çekip yine karşılıklı
birleştirmeye devam ediyorum. Birleşme yerine kadar örmeye devam ediyorum. Birleşim yerinde aynı şeyi tekrar göstereceğim. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki köşelerin birleştirme yerine geliyorum ve kaydırıyorum. Arada bir zincir çektim ve buradaki köşeye yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki motife gelip kaydırdım. Yukarıdaki motife 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu motifi de aynı şekilde burada yaptığımız gibi karşılıklı şekilde birleştiriyoruz. Köşelerde bir zincir çekip buradaki köşeye kaydırıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz ve iki kenarı örüyoruz. Aşağıdan başladık. Bu kenarı ördük. Bu kenarı da ördük. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik ve birleşim yerine kaydırdık. Kaydırdıktan sonra bir zincir çektik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptık. Aynı şekilde karşılıklı gruplar denk gelecek şekilde aşağıdaki motife kaydırıp zincir çektik. Yukarıdaki motife 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşedeki birleşim yerinden sonra buraya kadar, bu köşeye kadar örüyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz en son. Burada da motifi birleştirdim ve en son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Aslında bu parçada birleşimlerin bütün tekniği mevcut. Başlangıçta dediğim gibi 3 aşama yukarı doğru birleştirdik. Enine doğru birleştirdik ikinci aşamada ve yukarı doğru çıkarken bu aradaki boşlukları birleştirdik. Bundan sonra birleştirme kendini tekrar ediyor. Enine doğru motif koyuyoruz ve yukarı doğru birleştiriyoruz. Siz küçük bir bebek battaniyesi de yapsanız, devasa şekilde böyle rekorlara girecek şekilde bir battaniye de yapsanız bundan sonraki birleştirme tekniği değişmeyecek. Enine motif koyacağız, yukarı doğru birleştireceğiz. Enine motif koyacağız, yukarı doğru birleştireceğiz. Şimdi 2 sırayı bitirmiş oldum. 3. sıraya enine motifleri koyacağım ve sonrasında yukarı doğru birleştirerek devam edeceğim. Sadece bundan sonra hatırlatma olması amacıyla ilk motiflerde aşağıya inerken ve yukarı çıkarken göstereceğim. Sonrasında siz dediğim gibi istediğiniz sıra sayısı kadar birleştirme yapabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. İstediğiniz örgüyü de yapabilirsiniz bu teknikle. En son parçamız bittiğinde zaten bu örmediğimiz kenarları da örüp bitireceğiz. Yukarıda 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki işlemi aynı şekilde devam ettireceğiz. 2 zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kaydırdım. Zincir çektim. Soldakine 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine ve bir sonraki motife geçişi gösterip aşağıya doğru 4 tane motifimi aynı şekilde ekleyeceğim. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Buradaki birleşim yerine kaydırıyorum. Köşenin birleşim yerine kaydırdım. Yine bir zincir çekip orayı sabitledim. Sonra bir sonraki motifi aldım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde aşağıya kadar diğer motiflerimi de birleştiriyorum. Teknikte değişen hiçbir şey yok. Aynı işlemi tekrarlayacağız.
aşağıya kadar dördüncü motifi de ekleyip geliyorum. Aşağıya doğru enine motiflerimi birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve köşeye kaydırıyorum. Arada bir zincir çektim. Yine köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Enine doğru birleştirmeyi bir motifte ve yukarı doğru birleştirmeyi bir motifte gösterip artık 4. ve 5. sırayı bitirmek istiyorum. Buradan başlayarak 3 kenarı örüyorum ve birleştirme yerinde size tekrar birleştirmeyi göstermek istiyorum. Birleştirme yerine geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve birleştirme yerine kaydırıyorum. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine karşılıklı kaydırıp zincir çekerek ve yukarıdaki motife 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Motifleri aşağı doğru enine doğru birleştirmiştik. Şimdi yukarı doğru aynı burada yaptığımız gibi birleştirmemizi yaparak devam ediyoruz. En son yukarı geldiğimizde köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ve yine motifleri enine birleştiriyoruz. Yeni başlayanlar da mantığını kavramıştır diye düşünüyorum. Enine doğru birleştirdik. Yukarı doğru birleştirmeye devam ediyoruz. En son yukarıda köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine enine doğru birleştirmeye devam ediyoruz. Bu aşamadan sonra sadece enine birleştiriyoruz ve yukarı doğru birleştirme yapıyoruz. Arkası 5 motifli olan bir hırka yapıyoruz. Ben 5 motifi ekleyeceğim. Birbirine birleştireceğim. En son köşede bırakacağım. Kalan örmediğimiz iki kenarı da örüp motifimizin yani arka parçamızı bitireceğiz. Bu arka parça hariç, sırt hariç 4 tane daha parçamız var. 2 tane ön parçamız var, 2 tane de kol var. Onları da aynı birleştirme tekniğiyle yapıp birleştireceğim için sonrasında yine tekrarlamış olacağız birleştirmeyi. Ama işimiz uzun, dediğim gibi video uzun sürebilir. Bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım ve bıraktım. Artık örmediğimiz iki kenarı örerek sırt parçamızı, arka parçamızı bitirmiş olacağız. Buradan itibaren kaldığımız yerden itibaren de fotoğraflayarak devam ettim. Onları da sizinle paylaşırım. En son burada 3 tane ikili trabzan yaptım, bıraktım. Örmediğimiz iki kenarımız kaldı. Burayı örmedik ve buraya kadar örmedik. Burası bizim birleştirmeye başladığımız nokta. 3 kenarı örerek başlamıştık. Köşede araya 2 zincir çektim ve aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki birleştirme yerine kadar boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan örmeye başladım. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Biliyorsunuz köşelerde 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzanımız var. Köşelere 2 tane üçlü grup yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Buradaki yan motife geçerken, enine doğru eklerken 2 tane zincir çekiyorduk. Oraya geldim, o boşluğa geldim ve ipimi kaydırdım. Bir zincir çektim ve buradaki boşluğa kaydırdım. Arada yine bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeme
ikinci üçlü grubumu yapıyorum. Buradaki bir zincir ve kaydırmalar bize aradaki iki zincirleri vermiş oluyor. Yine birleştirme yerine kadar üçlü gruplarımı yapıyorum. Üçlü grup dediğimde bu 3 tane ikili trabzan. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Buradaki 2 zincirlik boşluğa ipimi kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleştirme yerine burayı da göstermek istiyorum. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğiz. Aradaki üçlü gruplarımı örüyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geldim. İpimi aldım ve kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Aynı bu birleştirme noktasına da kaydıralım. Sonra köşeye gelelim. Aynı bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Köşede 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve 2 zincirlik boşluğa kaydırıp bir tane daha zincir çekip örmeye devam ediyoruz. Köşeye kadar geldim. Köşede yine 3 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarı bitirdik. Sıra bu kenara geldi. Yine aynı şekilde üçlü gruplarımı yapıyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geldim. Kaydırdım ve kaydırmadan sonra bir tane zincir çektim. Sonrasında köşeden itibaren örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde üçlü gruplarımı yapıyorum. Köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim ve 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Kaydırmadan sonra da bir zincir çektim ve köşeden itibaren örmeye devam ettim. Aynı bu şekilde başladığımız yere kadar örelim. Birleştirmeye buradan başlamıştık. Buraya kadar örmeye devam edelim. Köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. İpi yeteri kadar uzattım ve kesiyorum. Bu aşamada ilk trabzanın tepesine kaydırıp zincir çekerek de bitirebilirdik. Ön parçaya da birleştireceğiz çünkü çok görünmeyecek. Ama ben yeni başlayanlara nasıl düzgün bitiş yapıyorum tekrar onu göstermek istiyorum. Bütün videolarda düzgün bitiş şeklinde trabzan tepesi oluşturarak bitirmeyi göstermeye çalışıyorum. Normalde dediğim gibi 2 zincir çekip burada yaptığımız zincire dokunmadan ilk yaptığımız trabzan tepesine kaydırıp bir tane zincir çekip bitirebilirsiniz. Zaten bu aşamada diğer parçaya da birleştireceğimiz için çok görünmez. Ama ben genelde sıra sonlarında düzgün bir bitiş yapıyorum. Trabzan ve zincir tepesi oluşturuyorum. Düzgün bitişten kastım gördüğünüz gibi zincirlerin de trabzanların da V gibi görünen tepeleri var. 2 tane kanadı var. Biri motifin güzel yüzünde kalıyor. Biri arka tarafında kalıyor. 2 tane de kanadı var. Benim buradaki amacım bir tane daha trabzan tepesi oluşturmak. Onun için yine çektiğim 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım trabzan tepesini kullanacağım.
Motifin arkasını çevirdim. Trabzanın tepesine girdim. Ve ipi arkaya aldım. Motifin arkasına çektim. 2 tane zincir çekmiştik. V gibi kanatları var demiştim. Motifin iç kısmında kalan kanadına giriyorum. İpi aldım ve çektim. Böylece bir tane daha trabzan tepesi, zincir tepesi oluşturmuş oldum. Bütün görünümü eşitlemiş oldum. Ben genelde zincir çekerek bitirmiyorum tepede. Kötü, kabartılı bir görünüm oluyor. O yüzden düzgün bir bitiş yapıyorum. Siz istediğiniz gibi bitirebilirsiniz. En sonunda burada böyle ipleri bir bu tarafa, bir bu tarafa getirerek gizliyorum. Hırkamızın arka parçasını ip koparmadan birleştirmiş olduk. Sonrasında ön parçaları yaptığımızda artık yine aynı şekilde birleştirmemizi yapacağız ip koparmadan. Yine ip koparmadan arka parçaya ön parçalarımızı birleştireceğiz. Ve kol boşluğumuzu oluşturacağız. Kol boşluğu oluşturduktan sonra da kol parçamızı yerleştireceğiz. En sonunda lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. Dediğim gibi bunu küçük bir battaniye olarak düşünebilirsiniz. Bunu istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. En son lastik bölümünü örmeden size sonradan boy uzatma nasıl yapılabilir onu da göstereceğim. O da çok kolay. Mesela siz boyun 4 motif yaptınız. Pantolonun arkasına gelmesini düşünüyordunuz. Geldiğini düşünüyordunuz ama gelmedi. Bir motif daha eklemeniz gerekti. Bir sıra daha. Onu nasıl ekleyebilirsiniz? Hırkanızın her şeyini oluşturduktan sonra lastik geçmeden. Onu da göstereceğim size. Bu aşamada bedenimizin genişliği 61 santim olmuş oldu. Bir sırayla motiflerimizin ölçüsünü de büyütmüş olduk zaten birleştirirken ve buradan buraya ölçüsü 61 santim oldu. Ki bu düzleştirilmemiş hali, düzleştirdiğimiz zaman da ütü kullanmıyoruz. Buhar verebiliriz ya da minder altına, halı altına koyabiliriz. O zaman yarım santim, bir santim daha genişleyecektir. Buradan buraya 61-62 santim olacak. Sizinle yetişkin beden ölçü tablosu paylaşacağım. Orada sizin bedeniniz hangisi ise altında yazan genişliğe ulaşmanız gerekiyor. Buradan buraya o genişliğe ulaşmanız gerekiyor. Onun için de motifinizin ölçüsünü ona göre yapmanız lazım. Sizin bedeninizin genişliği mesela 56 santim. Buradan buraya 56 santim olması gerekiyor. O zaman sizin bir motifinizin 11 santim olması gerekiyor. Ama burada hesaba katmanız gereken şey bizim burada birleştirirken bir sıra daha büyüttüğümüz. Siz mesela 4. sırada 10 santime ulaştınız diyelim. O zaman 4. sırayı bitirip 5. sırada birleştirme yapabilirsiniz. O 5. sırada zaten bir tane motif 11-11,5 santime ulaşmış olacak. Her videoda diyorum hırka bedeninize tişört gibi yapışan bir şey değil. 1-2 santimden bir şey olmaz büyüklüğünden. O yüzden illaki 56 santimdi benim genişliğim 58 santim oldu diye sorun değil. Görüyorsunuzdur hırkalar satılırken 36-42 beden arası deniyor. Ya da 42-48 beden arası deniliyor. Ona göre örülüyor. Ölçülere çok takılmayın. 1-2 santimden bir şey olmaz. Daha bol salaş da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bedeninizin genişliği neyse onu 5'e bölüyorsunuz. Bir motifinizin o kadar santim olması gerekiyor. Motifin büyüklüğü küçüklüğüyle oynayarak bedeninize göre ayarlama yapabilirsiniz. Ben size bir teknik göstermek istedim. Bunu yapamazsanız, zorlanırsanız karşılıklı trabzanların tepelerini alırsınız. İğneklik yardımıyla da dikebilirsiniz. İlla ki böyle ip koparmadan birleştirmek zorunda da değilsiniz. Kendinize kolayınıza nasıl geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Hırkayı 2 bölüm halinde paylaşacağım. Bu bölümde ip koparmadan birleştirmeyi göstermiş oldum. İkinci bölümde de ön parçaları ve kolları yapıp bedene birleştireceğiz. En son lastik kısmını geçip hırkamızı bitireceğiz. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.